ZSH programı. Kabuk programı olarak ZSH kullanıyorum. Oh My ZSH çerçevesini kullanarak birçok özellik ekliyor ve kendi geliştirdiğim temaları kullanıyorum. Herhangi bir eklenti, çerçeve ya da tema olmadan ZSH çok da kullanışlı bir kabuk programı değildir. Oh My ZSH çerçevesi. Birçok eklenti, alias, kişiselleştirme ve tema desteği olan bir çerçevedir. Saf ZSH programını kullanılabilir hale getirmek için kullanmaktayım. Bu çerçeveyi kurmak için belirtilen komutu kullanabilirsiniz. Komutlara video açıklamasında yer verilmiştir. Kurulumun ardından oturumunuzu kapatıp yeniden açmanız yeterlidir. İlk fark edeceğiniz şey komut sistemindeki tema değişikliği olacaktır. İstediğiniz temaları yüklemeye ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Çerçevenin bazı özellikleri. Geçmiş takibi çok daha kolay yapılmaktadır. Örneğin watch komutuyla yazdığınız komuttan sonra 50 farklı komut çalıştırdıysanız 5 üzerinde ünlem aracını kullanmadığınızda 51 kere yukarı tuşuna basmanız gerekir. Ancak bu çerçevede watch yazıp yukarı tuşuna basmanız yeterlidir. Sizin için geçmişte watch ile başlayan komutları listeleyecektir. Kendisine ait birçok alias ile gelmektedir. Örneğin grep, diff gibi komutları otomatik olarak renklendirir. L, LA, LL gibi birçok listeleme komutu kısa yolu vardır. Birçok güzel eklenti desteği de sunmaktadır. Bunlardan benim sıklıkla kullandıklarıma göz atalım. Söz dizimi renklendirme. Kod yazarken yazdıklarınızın daha anlamlı görünmesi ve doğru ya da yanlış yazdığınızı anlamanızı sağlar. Bu eklentiyi ekrandaki komut ile indirebilirsiniz. Otomatik öneriler. Daha önce yazmış olduğunuz ve geçmiş dosyasında yer alan kodları siz yazdıkça önerir ve ileri ok yönüyle seçebilirsiniz. Eklentiyi indirmek için bu komutu kullanabilirsiniz. Bu eklentileri ve sanal ortam eklentisini etkinleştirmek için belirtilen dosyada bulunan ve git eklentisinin halihazırda etkinleştirildiği satırı düzenlemelisiniz. Tema kurmak. Bu çerçevenin en güzel özelliklerinden biri birçok temaya sahip olmasıdır. Ayrıca temaları kendiniz de kolayca üretebilirsiniz. Şu an ekranda gördüğünüz temaların yanında kullanıcılar tarafından üretilen çok sayıda tema da mevcuttur. Kendi yayınladığım ve sıklıkla kullandığım iki tema da bu şekildedir. Komutların çalışma süreleri, sanal ortamlar, uzak bağlantı bildirimi, root kullanıcısı uyarısı, git deposu durumu gibi birçok bildirimi komut sisteminde görüntüleyebilirsiniz. Harici, yani kurulu gelmeyen temaları kurmak için tema dosyasını indirip belirtilen dizine atmalısınız. Ardından yine belirtilen dosyaya girip ZSH'den değişkenini düzeltmelisiniz. Temanın uygulanması için yeni bir terminal açmanız yeterlidir. Root kullanıcısını eşitlemek. Bu yapılan kişiselleştirmeler yalnızca oturum açtığınız kullanıcı için gerçekleşmiş oldu. Aynılarını root ya da başka bir kullanıcı için gerçekleştirmek isterseniz su kullanıcı adı kısa çizgi komutu ile kullanıcıya geçiş yapabilir ve aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Bu videoda kendi kullandığım kabuk programı kişiselleştirmelerini sizlerle paylaştım. Umarım sizlere faydası dokunmuştur. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.